throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Pantarax'tan herkese merhaba arkadaşlar, ben Oğuz. Bugün Stanley Parable oynuyoruz. Bu arada biraz ses fazla, onu kısayım. Diyor şöyle alarak. Evet, devam ediyoruz. Evet. Yanlışlıkla geçtik. Yanlışlıkla geçtik. Evet. Diyor ki bütün çalışanlar gitmiş, ne yapacağız? Bir şeyler diyor ama memo falan diyor. Şimdi arkadaşlar bu bölümde tam aksini yapacağız. Sağdan gidiyoruz. Şimdi ben yazıları okuyorum şu an. Anlamaya çalışıyorum nereden gideceğimizi. Biraz daha kısayım. Şöyle azıcık daha kıssak iyi olacak çünkü beni kulağım rahatsız etti. Videoda da şey yapabilir. Bir şey yapmamız mı geliyordu? Open door açık kapıdan girdi demek ama biz tabii ki de girmiyoruz ve şeyler diyor ama anlamadım. Şimdi oğlum bu ne ya? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Bu arada arkadaşlar yeni kulaklık ve ses kartı aldım. Umarım sesim güzel geliyordur. Ne diyor lan? Buradan gidiyor mu ya? Yok, gidilmiyor. Oyunda 60 FPS alıyorum ama kasma gibi bir şeyler oluyor. Çok ilginç. Anlık FPS düşüyor sanırım. Lan. Arkadaşlar şey al diyor. Şey diyor, telefonu al diyordu. Ben şey yaptım. Şeyini çektim, fişini. Şu an tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde onun istediklerini yapıyoruz. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. Şu adamı çok seviyorum ya. Sesi çok güzel. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Hadi ya. Heh, evet. Şimdi bir video oynatıyor bize. But if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Burada da bir altyazı koysa varmış, güzel oldu. Bu ne ya? Oğlum ya, psikopat herif.
Remember that unlike here, the real world makes sense. Ne kadar and ırkçı at no bir time should you make a oyun. choice that does not conform to rational 6 eder kardeşim, ben If you find psikopat. yourself speaking with a person who does not Hayvan make herif. sense, in all Not. likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Bu ne lan? Pratik. Ne alaka oğlum? Hadi oğlum hadi. Tamam hadi. Excellent. Making Hah, choices şimdi on a geldi lan. regular basis is the best Altyazılar part to a şimdi healthy geldi. decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ne lan? Hiçbir şey anla... Aha. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. Arkadaşlar, oyunda milyonlarca sonuç var. Properly informed on good decision making, we're going to İster bir yapın, bir yapmayın, bir yapın, bir yapmayın. Öyle değişik sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ben şu an tam aksine gidiyorum ve this way please demişsin. Ya, tam başka yer yok zaten. Yani bir sürü sonuç var arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu arada korsan oynuyorum. Ya, bir şey olmaz aslında ya. Diyorum. Ama işte korsan oynadığım için Türkçe versiyonu Now that yok. we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Evet. Buradan gidelim. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. Ne? The story Lan? will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Ne diyorum lan? Bu ne ya? Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. Soldan gitti diyor. Heh, soldan gitti diyor. Ama biz yine sağdan gidiyoruz. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Haha, olmuş. Çok geç mi? Ne? Ne oluyor lan? Abi burada her şey glitch'te. Evet, bu yüzden herhalde burası öyle bir şey dedi. Her yer glitch içinde. Gördüğünüz gibi o yüzden herhalde şey yapmış. Mecburen buradan gitmek zorundayız. Bakalım buradan nereye gideceğiz? It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've Lan destroyed her yer my glitch work. içinde lan. Why? For what? Baksanıza. What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed Adam to do? çarpıldı. Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? Adam kendini No, I sorguluyor. have to shut the game down. I have to. I have to. Oyunu kapatacağım falan filan diyor. Evet, kapatıyor şu an galiba. Evet. Şu an her yer şey oldu ama
yani oyun kapanmıyor tabii ki de. Farklı sonuçlara getirecek şimdi. Evet. Oyun ilginç bir şekilde çok güzel ya. Bu arada oyun Source motoruyla yapıldı. Yani Source motoruyla bir sürü oyun yapılıyor ve başarılı oluyor. Ama oyun harici kendinize de bölüm gibi yapmak isterseniz Garry's Mod oynayabilirsiniz. Geçen gün indirimdeydi sanırsam. 3 lira falan da. Yani gerçekten güzel. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bile yapabilirsiniz. Oyun değil de map yapabilirsiniz mesela. Oyun yapmak için galiba Source motorunu satın almanız lazım. Öyle bir şey duymuştum. O da biraz pahalı. Bu arada bir şeyler oldu. Ah evet. Yine geldik. Yine buraya geldik. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Soldan gitti diyor. Yine sağdan gidiyoruz arkadaşlar. Yine. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Evet. Behave exactly as Stanley would. İlla soldan gitmemiz lazım arkadaşlar. Psikopat bir oyun. Just follow my lead and you'll be fine. Bir daha gidelim abi. Tamam buradan gideceğim abi. Tamam. Bak burası normal şu an. Normal. Evet normal şu an normalde olduğu gibi. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Vay. Ben bu oyunu tabii önceden de oynadım. Ama şey oluyordu ya. Lan. Arkadaşlar oyun değişmiş. İlk ben her şeyi yaparak oynamıştım ama video çekmemiştim. Böyle olmadı hiç. Yani bu tamamen farklı sonuçlar. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the buraya mı door yazıyorsunuz? to open the door? Would it still work? There was only one way to find Lan. out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Neydi? Night Shark 115. Lan neden? Nasıl bir şey ya bu? Stanley spoke the code. Night Shark 115. Ha evet arkadaşlar şu an delirtiyoruz bunu. Hiçbir şey yapmıyoruz şu an. Çünkü konuşamayız. Çünkü yani öyle bir özelliği yok oyunun. Şu an duruyorsunuz arkadaşlar, bekliyorsunuz. Abi çok iyi ya. Hadi. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself. You Adam delirdi. Ulan. Arkadaş garip bir yere geldik. Beyler anladınız mı? Bu biziz. Stanley. Bu biziz ve hep bize sorduğu yer. Ve biz arkadaşlar şu an Tanrı gibi the end. Bitti.
Bitti arkadaşlar oyun. Thank you for playing Stanley Parable. Arkadaşlar bir sürü eğlencesine oynayacağım arkadaşlar. Bu şu an en aksi yaptığımız şeydi sanırsam. Yanılmadıysam. Bir dahaki bölümde bunun emirlerinin hepsine uyacağız. O biraz daha uzun sürüyor sanırsam. O şeyde yapacağız ve bir tane Minecraft'ta son varmış, onu da deneyeceğim. Bir kağıda yazmam lazım yalnız onları nasıl yaptığını falan filan. Çünkü milyonlarca arkadaşlar sonucu var. Oynamak isteyenler Steam'den satın alabilir ya da korsan olarak indirebilir. Korsan oyuna karşıyım arkadaşlar ama yani oynayın. Ben değilseniz ve paranız da varsa alın arkadaşlar. Ben şu an almadım. Çünkü ne bileyim almadım mı? Ben de bilmiyorum. Bu arada oyunu Galactic Cave Cafe diye bir firma yapmış. Bu arada oyun bitti mi bitmedi mi lan? Hey Stanley, bitti galiba arkadaşlar. Bitti sanırsam. Bitti mi lan? Bakalım. Evet. Arkadaşlar oyun bitti ve bize ne diyordu lan? Heh. Arkadaşlar oyun bitti ve şu an biz buradan istediğimiz yere gidebiliriz. Bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Bu en aksini yaptığımız bölümdü. Bir dahaki bölümde hep dediklerini yapacağız. Ondan sonraki bölümde de Minecraft'ta sonunu yapacağız ve diğer ilginç sonları yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.